Merhaba, ben Enes. Bugün RGB'li büyük boy bir mousepad inceleyeceğiz. Mousepad'i satın aldığım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Mousepad'in ölçüleri şarj bitti. 90 santim boyu, 40 santim eni bulunuyor. 4 milimetrelik de kalınlığı bulunuyor. Yani bir miktar ağır ve büyük bir mousepad. Şimdi burada ben size gösterebilmek için burada powerbank'i taktım. Şöyle burada bir kontrol kısmı bulunuyor. Burada bir tane buton, 7 tane renk modu, 2 tane de RGB modu bulunuyor mousepad'in. Bu şekilde bir kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi renkler arasında geçiş yapabiliyoruz. Mousepad'in yanında 180 santimlik bir kablo geliyor. Bir ucu bu şekilde mikro USB, diğer ucu da bilgisayarınıza takabilmeniz için bu şekilde standart USB ucunda kablonun. Buna benzer uygun fiyatlı RGB'li mousepad'lere göre bunun avantajı en son bıraktığınız renkte yanıyor. Çoğu bunun muadili olan modelde hep kırmızı renkten başlıyor. Bu en son bıraktığınız renkten devam ediyor. O güzel bir özellik. Aslında benim bu şekilde RGB bir mousepad almaya pek niyetim yoktu. Bundan önce burada gördüğünüz gibi bir mousepad aldım. Üzerinde sadece bir desen vardı, dünya deseni. Ancak maalesef bu alt kısmında da büyük bir, farklı bir isim yazıyordu. Ondan dolayı onu geri iade ettim. Bu şekilde düz bir model almak istedim. Bu genelde markalı olanların sağında solunda mutlaka markası da yazıyor ki markalı olan modeller de buna göre epey pahalı. 90 santim boyu ve 40 santim eni olduğu için görebildiğiniz gibi çok rahat bir şekilde mouse'u ve klavyeyi bu mousepad'in üzerine koyabiliyorsunuz. Mouse için hassasiyet kısmında ise oldukça başarılı. Yani mouse yağ gibi kayıyor mousepad'in üzerinde. Malzeme kalitesi gayet hoş. Ancak siyah olmasından dolayı bir miktar leke bırakabiliyor. Bu şekilde mousepad'i katladığımız zaman da gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde ışıklarında herhangi bir problem olmuyor. Işıkların gelip gitmesi gibi bir sorun yok. Buradan tekrar gördüğünüz gibi ışıklar arasında geçiş yapabiliyoruz. Böyle bıraktığımız zaman da tekrar açılıyor. Şimdi masaya doğru geçelim ve biraz daha detaylı olarak mousepad'i incelemeye başlayalım. Siyah olmasının bir dezavantajı olarak şöyle gördüğünüz gibi tozlar üzerinde oldukça fazla gözüküyor. Ve devamlı silmeniz gerekiyor. Yani kiri çok çabuk gösteriyor. Şurada bir mousepad'in düğmesi bulunuyor şu şekilde. Bu ucu ben bu monitörün arkasına taktım. Elektriği oradan alıyor. Buraya bastığımız zaman böyle modlar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Şöyle görebildiğiniz gibi karanlıkta bu şekilde gözüküyor. Yani karanlıkta gayet başarılı. Diğer ucuz ledlerde olduğu gibi bir miktar tam olarak çıkış yerinin buraları biraz daha parlak görebildiğiniz gibi. Bu bazı renklerde çok belli oluyor. Bazılarında pek belli olmuyor. Bu şekilde renkler arasında değişiklik yapıyor ve nefes alma efekti veriyor. Genel olarak ben beklentimin epey üzerinde çıktı performansı. Bu şekilde bir renk değiştiren bir modu var. Renkleri hızlı bir şekilde renkler arasında geçiş yapıyor. Bir de böyle bir mod var. Bu da yine renk değiştiriyor. Düz kırmızı. Gördüğünüz gibi yani orada bir hafif bir parlaklık var ama çok da fazla rahatsız etmiyor açıkçası şöyle baktığınız zaman. Kamerada bir miktar daha fazla çıkıyor ama normal çıplak gözle pek gözükmüyor. Bakın mesela bu da yeşil. Şöyle yeşile baktığınız zaman gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Diğer köşelere de bütün köşelere neredeyse eşit olarak renkler gidiyor. Sadece şu köşe bir miktar daha fazla parlıyor. Malzeme kalitesi olarak şu kısım oldukça kalın ve güzel bir şekilde masaya yapışıyor. Hani hiçbir şekilde bir kımıldama gibi bir durum söz konusu değil. İlk ruloyu açtığımda şuraları çok hafif böyle kalkmıştı. Bir gün boyunca böyle biraz ağır bir şey bu köşeleri beklettim ve onlar da düzeldi. Dikişleri de gayet sağlam duruyor. Bu led şeritleri buraya güzel bir şekilde dikmişler. Hani öyle emanet bir duruma gibi bir durum söz konusu değil. Mousepad'in kokusu kısmına gelecek olursak da ilk 1-2 gün boyunca ciddi manada bir koku geldi. Hatta ben de eyvah dedim, bu koku geçmezse işimiz var. Ancak 2 gün içerisinde bu koku yok oldu. Bu tarz böyle ucuz mousepad'lerde bir koku olabiliyor ilk başta. Bu mousepad'de kullanılan malzemeden dolayı. Yani 2 gün sonra kokudan eser kalmıyor. Yani bu kamerada şu an epey böyle lekeli falan çıkıyor ama böyle çıplak gözle baktığınız zaman bu kadar çok fazla bir leke yok. Şuradaki su halen daha kurumamış. Eğer bu şekilde bir şişe gibi bir şeyler koyacaksanız hani dikkat etmenizi tavsiye ederim. Siyah olduğu için biraz daha hassas bu lekeyi tutma konusunda. Buradaki tuşun çok da bir fonksiyonu yok. Sadece üzerine basabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman da kapanıyor. İlk elektrik verdiğiniz zaman otomatikman en son bıraktığınız modda açılıyor. Böyle de bir güzel özellik olmuş. Bu duvardaki led ile beraber aynı rengi getirdiğiniz zaman gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Mesela böyle kırmızı kırmızı veya buradaki led'i mora alıp burada mora aldığınız zaman gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Evet, buna muadil markalı olan modellerin epey pahalı olduğu düşünüldüğünde bu mousepad'i ben fiyatına göre oldukça beğendim açıkçası.
Satın aldım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Mousepad hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlanacak videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.